Düşünün Badat. Çekil düşünün Badat. Düşünün Badat. Düşünün Badat. Bu elimdeki yelek rahatlıkla 2-3 yaş kız çocuklarına olur. Çünkü Zara yelekleri, bu önlük süveter yelekleri gerçekten bedensiz. Yani istediğiniz gibi her yaş boyuta göre uyar. Bakın boyu 33-34 santim, eni de 30 santim genişliğinde. Bu şekilde hanımlar, yeleğimiz kremden toplam 2 adet ip gitti. Bu güller bayağı bir ip yiyor hanımlar, bunu belirteyim, ama birer adet ip yeterli olacaktır her renkten. Bu şekilde yeleğe hemen başlayalım. Ama başlamadan önce yeni kanalım olduğu için beğenilerinizi, yorumlarınızı ve abone olmanızı bekliyorum. Beğenmeseniz de mutlaka bir yorum yapın. Ben zaten söylüyorum. Hakaret olmadığı sürece cevap veriyorum hanımlar. Hemen tabii örgüye başlayalım. Her beğeni ve yorumda YouTube kanalım sizler sayesinde büyüyor ve daha farklı kişilere erişiyor. Desteklerinizi bekliyorum. Toplam 5 tane zincir çekiyoruz. Bu kitleme zinciri 1, 2, 3, 4, 5. Hemen ilk birinci zincirden tel aldım. Direkt çıkıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Bakın burada minik bir boşluk var. Bu boşluğa toplam 16 tane yalancı çakma trabzan yapacağım. Biraz yakınlaştıralım. Şimdi bakın. Böyle çıkıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve toplam 16 tane. Biraz böyle çekiştirin. Toplam 16 tane yapıyorsunuz. Mutlaka sayın ama. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Şimdi bakın trabzanın buradan girdik. Tepe noktasından direkt çıkış yapıyoruz. Bir zincir çekerek olduğum noktaya bir sık iğne yaptım. Şimdi 1, 2 zincir çekiyorum. Bir boşluk atlıyorum. İkinci tepeye batarak yuva yaptım. Tekrar 1, 2 zincir, bir boşluk atladım. Sık iğne yaptım. 1, 2, bir boşluk atladım. Sık iğne yaptım. Bu şekilde toplam 8 tane yuva olacak. 1, 2, 1, 2. Geldik. Bakın. Burası sık iğnenin olduğu yer. Aslında buradan batıp çıktık. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi hemen boşluktan sık iğne yaptım. Tel aldık.
Bu sefer trabzan yapıyorum. Üç tane trabzan. Şimdi olduğum yere sık iğne. Bakın bir yaprağı oluşturduk. Tekrar kaydırdım. Sık iğne. Tel aldım. Bir, iki, üç. Boşluğa battım. Sık iğne. Bir, iki ve üç. Aynı işlemi bu şekilde tekrarlıyoruz. Şimdi buraları hızlı örüyorum. Bu arada beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmadıysanız abone olun lütfen. Evet, son bakın yaprağı yapıyorum. Evet, sık iğne yaptım. Bakın bitirdim. Şimdi şu buradan böyle tel alacağız. Çıkış yapıp kilitledik. Bu şekilde ilk çiçeğimizi sırasını yaptık. Şimdi hanımlar bir zincir çektim. Döndüm. Bakın şunlar var ya, bu sık iğne olan yer. Onlara batarak ikinci çiçeğimiz için yuva yapacağız. Bakın ipi kaydırıyoruz. Şu var ya tel. Onun arkasından girdim. Tel aldım. Çıkış yaptım. Yani ipi kaydırdım. Şimdi 4 tane zincir çekiyoruz. 2, 3, 4. Tel aldım. Sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4. Direkt sık iğne yapıyorum. Bakın. Şu sık iğnelerden 1, 2, 3, 4. Bu şekilde ikinci çiçeklerin yaprağın 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, evet. Zeminini oluşturuyoruz. 1, 2, 3, 4. Evet, geldik başladığımız noktaya. Hemen geldik. Buraya da tekrar bir sık iğne yapıyoruz. Şimdi yine aynı ilkteki gibi hemen bir sık iğne,
Toplam. Şimdi bu sefer 5 trabzan yapacağız. 1 2 3 4 5. Şimdi bir sık iğne. Devam. 1 sık iğne. Şimdi 5 tane trabzan. 1 2 3 4 5. Şimdi bir sık iğne. Bakın bu şekilde ikinci sıramdaki yaprakları yapıyoruz. Evet. Bakın direkt sık iğne yaparak diğer kutucuğa geçiyorum. Buraları biraz, hatta buraları ben örüp geleyim. Siz de yapıp gelin. Şimdi şu son yaprağa kadar örelim. Evet, bakın geldik. Sık iğnemi yaptım. Şimdi bakın şuradaki yere batıyorum, sıfırladım. Şimdi tekrar bir zincir çekiyorum. Hatta iki zincir çektim. Şimdi bu iki zinciri şuraya kaydıracağım. Geriden geliyorum. Bakın tığ. Hemen şöyle de çevirebilirsiniz. Bakın hemen gene aynı noktadan bakın sık iğne yaptım. Yani buradaki ipi aşağıya kaydırdım iki zincir çekerek. Şimdi aynı şekilde tekrar 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Bak sık iğne yaptığım nokta ilkteki gibi, bakın buraya yapmıyorum. İlkteki gibi sık iğne 1 2 3 4. Aynı noktaya tekrardan toplam 8 tane olacak zaten yuva. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Evet, geldik. Aynı noktaya. Tekrar buraya bir sık iğne yapıyorum. Kilitledim. Bu şekilde oluyor. Şimdi buraya bir sık iğne, hemen atladık kutucuğa. Toplam bu sefer 7 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Şimdi hemen bir sık iğne. Hemen geldim yanına, sık iğne.
tekrar 7 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Sık iğne. Hemen sık iğne. Bu şekilde son yaprak sırasını dolduruyoruz. Altı. Ay kaçtı? 2, 4, 6 ve şimdi 7. Şimdi sık iğne. Bu şekilde 3. sıra yaprakları yapıyoruz. Şunu da yapalım. Sonra diğer 4 yaprağı yapıp gelelim. Çok basit. Yani o kadar kolay ki. Aynı işlemi tekrarlıyoruz. Şimdi ipi sakın kesmeyin. Son bir yuva daha yapacağız. Ama yaprak için değil, motife başlamak için. İki, 4, 6 ve 7 ve sık iğne. Şimdi yaprakları yapıp gelelim. Evet, bakın son yaprağı da yaptım. 2, 4, 6'yı 7. Şimdi sık iğneyi yapıyorum. Şimdi şuradan batıyorum, kilitledim. Evet. Şimdi bu şekilde çiçekler yapraklarını yapmış olduk. Çiçeğin yapraklarını yapmış olduk. Şimdi hanımlar, aynı teknik ama bu sefer buradaki iç kutuya değil, dış kutudaki direklere batacağız. Şimdi direkt bir zincir çekiyoruz çünkü buraya batacağız. Şöyle tığı arkadan alacaksınız. Zincir çektim. Ay pardon, sık iğne yaptım. Sizin kolaylığınız için şöyle de yapabilirsiniz. Kendinize döndürün. Tamam mı? Şöyle gelin. Bir sık iğne yapın. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Bakın. Hemen şöyle göstereyim. Bakın şu iki yaprağı böyle katlayın. En dıştaki, bakın burada, fark ettiyseniz, pardon yanlış anladım. Çevirdiğim için ters çevirdim ya. Şuradan alıyorsunuz. Tığı böyle geçirdiniz. Bakın bu şekilde direk yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 yuva yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Evet. Son geldik yuva olan yere. Evet. Sık iğne yapıyoruz. Bir zincir çekerek bitirdik.
Bu işlem bu kadar. Çiçek lila olan işimiz bitti. Çiçeklerin işimiz bitti. Şimdi hemen buradaki yeşil kısma geçiyoruz. İpi kestik. Bakayım gözükür mü? Gözükür. Ay. Şimdi ipin kendisinin ucunu bir bulsak. Neyse keşke ayarlasaydım. Şimdi hanımlar. Azıcık uzaklaştırmam lazım. Yaptığımız 8 tane yuva var ya. Onların herhangi bir yerinden başlayabilirsiniz. Hemen ipi takalım. Şöyle azıcık yakınlaştıralım. Şunu da şöyle azıcık yapalım. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Burası ilk köşe noktam. Toplam 3 tane trabzan yapıyorum. Biraz daha yakınlaştıralım. Şimdi bu boşluğa 3 tane yapıyorum. Hemen ikinci boşluğa atladım. Kutucuğa atladım. 3 trabzan. Şimdi hemen diğer 3. kutucuğa geçtim. Burası köşe olacak. Şimdi 3 tane trabzan yapıyoruz. 1 2 zincir. Boşluğa, aynı boşluğa tekrar 3 tane yapıyorum. Bakın. Bu şekilde köşe yaptık. Şimdi hemen bu ortaya bir üçlü, şimdi köşe 1 2 3 1 2 zincir, şimdi ikinci, pardon, şu an 3. köşe yapıyorum. Bakın 3. köşe. Şimdi ortaya bir üçlü, şimdi son köşem. İnşallah yanlış yapmadım. Bir saniye. Şimdi hanımlar, kafam o kadar karıştı ki şu an sabah erken saatlerde çektiğim için beynim biraz error verdi. Normalde evet doğru gittik, yanlış yapmadık. Burayı da sayıyorum, yanlış sayıyorum mesela. Karıştırdım yani tamamıyla ama doğru gidiyoruz. Yanlış yapmıyoruz. 8 tane zaten kutucuk var. 4 köşe olacak. Yaptım, söktüm, tekrardan ördüm yani. Şimdi sabah erken saatlerde şu an bu videoyu çektiğim için bir an böyle beynim sulandı diyeyim size. Şimdi doğru gidiyoruz. Şimdi burayı da sayınca dedim ki nasıl oluyor ya diye böyle bir afalladım. Şimdi bakın, şu 4. köşeyi yaptık. Şimdi boşluğa batıyorum. 1 2 3 yaptık. Şimdi bakın köşe kısmına geldim. Hani ilk başlarken bu köşenin
sağ tarafıydı. Şimdi bitirirken sol tarafını yapıyoruz. 3 tane yapıyorum. 2 zincir çekiyorum ve birinci trabzanın birit noktasından direkt çıktım. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Bakın bu şekilde tersini çevireyim. 4 köşeli tam eşit bir şekilde düştü. Bakın. Her iki köşenin arasına birer üçlü grup var hanımlar. Bakın. 2 köşe 1. Bakın 2 köşe bir üçlü. Bu şekilde eşit bir şekilde yaptık. Şimdi ikinci sırada yapılması gereken bir işlem var. Onu yapacağız. Bir sandalyede doğru oturayım. Şunu böyle biraz yukarı çekelim. Şimdi bunu nasıl yapıyorduk ya? Heh, tamam doğru gidiyoruz. Geriden bakayım bir ya. İşte sabah erkenden video çekmenin zararları. Sabahsında zorla artık ayılamıyoruz mu ne oluyor bilmiyorum. Velhasıl 2 tane zincir çektim. Hatta 3 tane zincir çekiyoruz. Çünkü bir tık geri gideceğiz. Şimdi toplam 8 tane trabzan yapacağız. 1 2 burayı çok iyi dinleyin. 3 4 5 6 7 ve 8 tane trabzan yaptık. Bu şekilde oluyor. Şimdi hemen bakın şöyle ilk birinci birit noktasından bakın tepe noktası burası. Girdik. Şuradaki teli aldım. Bakın zincir falan çekmedim. Bu iki ucu birleştiriyorum. Sadece bir sık iğne yaparak kilitledim. Zincir çekmiyorum. Şimdi bakın şu 3 1 2 3 yaptık ya. Bunun ayrımını güzel eşit yapın, karıştırmayın. Hemen buradaki boşluğa 3 tane trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Tel aldım gene. Bakın buradaki boşluğa yapıyorum 3 tane. Şimdi burası köşe olduğu için köşenin önce sağ tarafını yaptım. Birinci köşe. Bitirirken de sol tarafını yapacağım birinci köşenin. Onun için bir tane gözüküyor burada. Şimdi diğer köşelerde ikişer ikişer yapacağız. 2 ve 3. Bakın. Şimdi geldik köşe noktasına. Aynı şekilde 8 tane trabzan yapıyoruz. 2 3 4 5 6 7 ve 8 2 4 6 8. Şimdi geldik bakın. Şöyle dikkat edin bu ayrıma. Şuradan tığı geçirdim. Teli aldım. Çıkış yaptım. Bir zincir çektim. Şimdi burası köşe dönüşü olduğu için 1 ve 2 zincir çekiyorum. Şimdi trabzan yapacağım ama aynı boşluğa tekrar 8 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Bakın 2 4 6 8 sayın mutlaka. Bakın birit noktası ve zincir. Bakın köşe kısmı bu şekilde düşürüyoruz.
Şimdi tel aldık. Aynı devam ediyoruz. 3 tane yapmaya. 1, 2 ve 3. Tekrar 1, 2, 3. Geldim köşe kısmına. Aynı işlemi yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, şu an 6, 7 ve 8. Geldik birit noktasından tel aldım, direkt çıktım, kilitledim. 1, 2 zincir. Bundan sonra hanımlar bu şekilde diğer köşeleri de yapıyorsunuz. Aslında öreyim, boş ver göstereyim size. Video uzun olsun, yapacak bir şey yok. Şu an 4, 5, 6, 7 ve 8. Şimdi giriş yaptım. Kilitledim. Şimdi devam ediyorum. Şu an 4. köşeye geçiyorum. Bakın bu şekilde şekil çıktı. Bu arada inşallah güzel gidiyordur. Yorumlarınızı bekliyorum. Hangi sıradasınız? 2, 4, 5, 6, 7 ve 8. Şimdi buradan girdik. Kilitledim. 1 ve 2. Şimdi tekrar aynı şekilde 8 tane yapıyorum. İki, 4, 5, 6, 7 ve 8. Şimdi 1, 2, 3. Evet bakın ilk birinci köşeye geldik. Bakın ne kadar güzel oldu. Bu zaten modeli tasarlarken bayağı bir düşündüm. Nasıl yaparım farklı bir şekilde. Bir günümü aldı bu motifi tasarlamak. Hani hiçbir yerden bakmadım, görmedim. Sayıları, her şey tamamıyla bana ait bir motif. 2, 4, 5, 6, 7 ve 8. 2, 4, 6, 8. Evet. Şimdi geldik. Bakın. Birit noktasından kilitledim. Şimdi 1, 2 zincir çekiyorum. Şimdi hemen bakın şuradaki birit noktasından çıkış yaptım, bitirdim. Bu kadar. Ve ipi kesiyoruz. Bakın bu şekilde kare motifi oluşturduk. Şunu da keselim. Hazır kesmişken bunu da keselim. Bakın. Çok güzel şekilde kareyi düşürdük. Şimdi krem ve tekrardan aynı buton ya da başka ton kullanabilirsiniz. Beyaz kullanacağım. Zeminim krem olduğu için bakayım beyazda evet daha iyi anlaşılır. Şimdi hanımlar
Burası gerçekten önemli bir yer. Burayı atlamadan dinlemelisiniz. Şimdi köşe noktasındayız. Tamam mı? Buradan ipi takıyoruz. Hemen şöyle bu taraftan bu sefer takıyoruz. Tam böyle sıfırlayalım, tamam mı? Şimdi bir iki zincir çekip şimdi bir trabzan yapıyorum. Şimdi bir iki zincir çekiyorum. Tel aldım. Şimdi buradaki tomurcuk için 1 2 3 4 5 ister 5 ister 6 tane trabzan yapabilirsiniz. 6. Ben 6 tane yapıyorum. 2 4 6. Şimdi aynı yapraktaki gibi bakın. Burada bunu eliyorsunuz. 2 zincir çektik çünkü. Ayırdım burayı. Şuradan bir ip noktasından girdim. Tele aldım. Kilitledim. Bu kilitleme. Tekrar 1 2 zincir. Şimdi hemen buraya şu şekilde yarım çıkmış trabzan yapıyoruz. Normalde normal bir trabzan. Ama son teli atmadan ikinci rengi ekliyorum. Kenarını döneceğim. İkinci rengi yapmak zorundayım. Şimdi göstereceğim. Tabii ipin ucunu bulursam. Şimdi bu ipi aldım. Şunu şöyle bir düğüm atalım. Bunu da yürüteceğiz. Şimdi şuradan aynı o iki telden soktuk. Tamam mı? Yani trabzanı normal tamamlar gibi bu iki teli çıktım. Bak hiçbir şekilde kötü olmadı. Şimdi şu tel yürüteceksiniz. Gelmeyin sakın. Şimdi bakın. Şu hemen yaprağın yanındaki boşluğa 3 tane trabzan yapıyoruz. 1 2 3. Bakın şu lila ipi mutlaka yürüteceksiniz. Bakın arkadan geldim. Onu da böyle tutuyorum. Şimdi hemen 1 2 3 tel aldım. Bakın hemen geldim bu boşluğa. 1 bakın lila ipi de yürütüyorum. 2 şimdi üçüncü trabzanı yaptım. Bakın 2'de çıktım. Tek bu hani şunu yapıp çıkacaktım ya. Bunu böyle çıkacaktım. Bunu çıkmıyorsunuz. Bunu çıkacağınıza lila ipten çıkıyorsunuz. Bakın böyle. Şimdi tel aldım. Beyaz ipi de yürütmeyi unutmayın. Şimdi beyaz ipi yürüteceğiz. Bunu da böyle getirdik. Şimdi bir trabzan, 2 zincir. Şimdi tomurcuk için 6 tane demiştim. Dilerseniz 5 tane de yapabilirsiniz. 1 2 bakın beyaz ip de arkada unutmayın. 3 4 5 ve 6. Ne yapmıştık? Şu birinci trabzanın bir ip noktasından girdim. Teli direkt çıktım. Kilitledim. Şimdi 1 2 zincir. Tel aldım. Şimdi hemen aynı şekilde trabzan. Pardon. Trabzan yaptık değil mi?
Şimdi bu telden çıkıyoruz. Şimdi beyaz renge geçtiğimiz için mecburen bu şekilde yapmak zorundayız. Şimdi lila ipi yürütün. Arkadan mutlaka devam ettirin. Şimdi 1 2 3. Bakın köşe kısmını oluşturdu. Bu arada bu renkler hiç güzel uymadı yani. Şu yeşil uymadı. Olsun, hani ben size öğretmek için yapıyorum. Daha iyi olsun diye. Bana da zaten bu motifler örnek kalıyor. Çünkü ben çok unutuyorum sayılarını falan. Şimdi lila ipi devam ettiriyorsunuz. Bu ip atık ip. Onu etmenize gerek yok. Şimdi devam ediyoruz. 1 2 3 Allah. Bak. Şimdi 1 2 Şimdi 2'de çıktım. 2 tane tel kaldı. Hemen lila renge geçiyoruz. Köşe kısmına geldim. Bir trabzan, 2 zincir ve bu tomurcuğu yapıyorsunuz. Şimdi buradaki aynı işlemi buraya yapıp buraya kadar beyaz ipi getirttirelim. Şimdi hanımlar, son bu 4. yaprak var ya, orayı, şimdi burayı lila ipi bitiriyoruz. Bunu mecburen yapmak zorundayız. Ben buraya atlamışım size anlatmakta. Şimdi burayı böyle çıktık bitirdik ya. Kesiyoruz ipi. İlk zaten birinci köşeninkini yapmıştık başlarken. Şimdi bakın buradaki birit noktasından alacağız. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi videoyu kesmeme artık gerek yok. Şimdi devam edelim. Evet. Şimdi bakın bitireceğiz. Şimdi hemen buradaki yaprağın birit noktasına batıyorum, çıkıyorum. Şimdi 1-2 zincir çekiyorum. Hemen bunun yanındaki bakın boşluk var ya, oraya 1 2 3 trabzan yapıyorum. Şöyle bir bakalım ne yaptık, ne yaptık. Ne yaptık, ne yapmadık diye diyecektim. Diyemedim. Şimdi böyle bakın motifimiz oluşturduk. Biraz daha uzaklaştıralım. Şimdi 3 tane yaptık. 2 zincir çekiyoruz. Bakın buradaki boşluğa 3 tane trabzan yapıyorum. Bakın ikinci köşeyi burada böyle yaptık. Birinci köşemizi. Şimdi hemen geldik. Şu trabzan var ya, bunun arasına girdik. 3 tane yapıyoruz. Buraya batmak zorundayız. 2 ve 3. Dikkat edin, şu lila ipi almayın üzeri yukarı. 2 3 devam ediyoruz.
Şimdi geldik boşluğa. 2 3. Şimdi bakın. Bu iki boşluğu görüyorsunuz değil mi? Buralar köşe. Şimdi buraya 1 2 3 yapacağız. Şimdi 2 zincir. Şimdi şuradaki boşluğa da 3. Bu kadar. Bakın. Bu şekilde diğer kenarları da yapıp buraya kadar gelelim. Evet hanımlar, bakın 4 köşeyi tamamladım. Bu şekilde. Şimdi geliyoruz. Bakın buraya da 3 tane yapıyoruz. Hemen geldik birit noktasına. Çıkış yapıp kilitledim. Bu şekilde motifi bitirdim. Hemen mezura ile ölçelim boyutunu. Bakın motifin genişliği şöyle tam böyle oturtturalım. 12 santim. Mesela bu, bakayım, daha ince bir iple ördüğüm için bakalım kaç santim çıkacak. Bakın 11 santim. Bir tık ince olduğu için 11 santim. Bakın ip kalın olduğu için bakın birer santim fark oluştu. Hani aradaki fark bu şekilde bariz belli oluyor mesela. Hani el farkı, tığ farkı bayağı bir fark ediyor. Bakın 11 santim. 12 santim. Bu şekilde hanımlar motifleri yapıyoruz. Şimdi motifleri güzelce ayarladık. Toplam 8 tane motif var. 4 tane motifi birleştireceğiz. Şimdi herhangi bir köşeden başlıyoruz. Biraz yakınlaştıralım. Şunu da böyle koyalım. Şimdi 2 zincir çektik. Toplam buraya 3 tane trabzan yapıyorum. Daha büyük yaş gruplarını yapmak istiyorsanız tabii ki bu sırayı, krem olan sırayı bir sıra daha yaparak 3-4 yaş için bu yeleği düşürebilirsiniz. Şimdi 1 2 3, bakın. Üçlü grubun tam boşluk kısmına bu şekilde yapıyoruz. Şu an sadece motifin 3 kenarını öreceğiz. Bakın buradan buraya kadar evet, köşe kısmına geldik.
2 zincir çekiyorum. Boşluğa batıyorum. Tekrar bakın köşeyi döndüm. Şimdi buradan geliyorsunuz. Buraya dönüp şuraya kadar örüyoruz. Evet bakın geldik. Köşenin sadece sol kısmını yapıyoruz. Sağ tarafını en son yapacağız. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Hemen diğer motifi ekliyorum. Tel aldım. Bakın hemen bunun köşesinden geldim. 3 tane direkt trabzan yapıyorum. 3. Şimdi bakın bu şekilde ya. Şimdi bunu böyle getiriyorsunuz. Biraz bunu uzaklaştıralım. Şimdi bu üçlü grup birbirlerine bakacak şekilde birbirine sık iğne ile birleştireceğiz. Hemen bakın. Buradaki boşluktan geldim. Sık iğne yaptım. Tel aldım. Hemen buraya 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3. Boşluğa geldim. Sık iğne. Bu şekilde motifi hem birbirine ekliyoruz hem lila olan motifin kenarını dönmüş oluyoruz ve bu şekilde de motifimiz biraz daha büyümüş oluyor. Bakın 3 tane yapıyorum. Geldim hemen boşluktaki sık iğne yaptım. Bakın üçlü gruplar birbirine karşılıklı bakıyor. Bakın bu sarı motifin sol köşesi, lila motifin sağ köşesi birbirine bakacak. Şimdi böyle geliyorsunuz, buradan bu köşeye kadar yapıyoruz. Evet bakın lilanın köşesine geldik. Burası olmamış ama sarıyı biz önceden U şeklinde yapmıştık. Üç kenarını örmüştük. Olmuştu. Şimdi lilanın köşesini sol şu an köşeye. Şimdi bir zincir çekiyorum. Şimdi sarının köşesinden sık iğne yaptım. Bir zincir çektim. Tel aldım. Şimdi lilanın sağ köşesini yapıyorum. Üç tane trabzan yaparak köşeyi tamamladım. Şimdi devam ediyorum. Evet, şimdi kare düşüreceğimiz için buraya kadar örmek zorundayız. 1
2, 3. Şimdi tekrar 2 zincir çekiyoruz. Bunları böyle yapalım. Elhamdülillah. Ay, kusura bakmayın. Yetişemedim kesmekte. Şimdi yeşili ekleyeceğim. Önce hanımlar 2 tane motifi yan yana ekledim. Eğer dilerseniz 3. motifi de yapmak istiyorsanız aynı buradaki gibi sarı gibi 3 köşe olacak. Şimdi 1, 2, 3 köşe yapacaksınız. Sonra yeşili ekleyeceksiniz. 3 tane motif yan yana eklenmiş olacak. Ama biz 2 tane motifi birleştireceğimiz için kare motif düşüreceğiz. Şimdi hemen bu motiflerin sadece alt tabanlarını birleştireceğiz. Şimdi döndürelim. 2 zincir çekmiştik. Yakınlaştırıyorum. Hemen köşeden 3 tane trabzan yapıyorum. Bak. Şimdi bu üçlü gruplar birbirine bakacak şekilde hemen bakın bunun boşluk kısmından sık iğne tel aldım. Boşluğa battım. Hemen yanındakine sırayla bakın. Şimdi bunu böyle 3 tane yapıyorum. Sık iğne. Evet. Şimdi bakın. Bu lilanın köşesi tamamlandı ama yeşilin köşesi olmadı. Şimdi geldik tel aldık. Şu köşeye 3 tane yapıyorum. Şimdi hanımlar bir zincir çektim. Geldim. Buradaki sık iğne yaptım. Bu iki köşeyi birleştirdim ya. Burada sık iğne var. Buraya böyle batıyorum. Bir sık iğne yaptım. Şimdi tekrar bir zincir çektim. Bu sefer pembeyi ekleyeceğim. Tel aldım. Köşe noktasından geldim. Hemen 3 tane trabzan yapıyorum. Şimdi hemen bakın. Köşe noktası ya. Sakın buraya batmıyorsunuz. Hemen buraya batıyorsunuz. Ve bakın. Üçlü gruplar eşit şekilde birbirine baktı. Bakın bunun da köşeleri, bu pembenin sağ köşesi, sarının sol köşesi birbirine bakıyor. Şimdi birbirini ekleyerek buraya kadar gelelim. Evet, şimdi sürekli hapşırdığım için kapatmak zorundaydım. Şimdi tel aldık. Devam ediyoruz birbirini eklemeye. Alerjik rahatsızlığım olduğu için böyle nefes alışverişlerim biraz farklı gelebilir size. Bir takipçim yazmıştı işte yutkunma sesi, tükürme sesi dedi ama ben hani tükürmüyorum. Ama yani alerjik rahatsızlığım olduğu için burnumdan nefes alamıyorum. Ağzımdan nefes aldığım için hani rahatsız olabilirsiniz. Bu yönden kusuruma bakmayın. Böyle birbirini ekliyoruz.
Bakın aynı teknik zaten. Köşeleri de aynı teknikle döneceğiz. Farklı bir işlem yok. Geldik. Bakın şimdi köşe kısmına geldik. Tıpkı diğer 3 tane motif birleştirirken köşe dönüşü gibi yapacağız. Bir zincir. Şimdi köşeye bir sık iğne, bir zincir, döndük. Evet. Şimdi hanımlar, bakın alt kısımlarını birleştirdik, değil mi? Şimdi bunu böyle geleceğiz, döneceğiz. Sonra buraya kadar geleceğiz, tamam mı? Tıpkı sarıdaki gibi 3 köşeyi nasıl yaptıysak pembede de aynı şekilde 3 köşeyi döneceğiz. Şimdi bunun sağ köşesi, sol köşesi olmuştu. Şimdi sağ köşesini yapıyorum. 3 tane ve köşe kısmını bitiriyorum. Evet. Şimdi geliyorum buradan. Burayı böyle tamamlıyorum. Ezan da biter. Sonra bunu birbirine ekleyeceğiz. Tıpkı sarıdaki gibi. Buradan böyle dönün. Buraya kadar gelin. Evet hanımlar, bakın U şeklinde ördüm. Şimdi geldik köşe kısımlarını birleştirmeye. Diğer motife geçeceğiz. Bakın geldik, buradaki köşeyi yapıyoruz. Pembenin son köşesi sol tarafı. Şimdi bir zincir çektim, döndüm. Bakın şu motiflerin birleştirdiğim sık iğne var ya, onun tam ortasına battım, sık iğne attım. Tekrar bir zincir, tel aldım. Döndük ve boşluğa batıyorum. 3 tane trabzan yapıyorum. Bu şekilde hanımlar yapıyoruz. Şimdi geldik boşluk kısmına ve birleştirdik. Bakın. Bakın 2 tane motif yan yana. 3 tane bakın yaptıktan sonra hemen şu karşı tarafın, bakın geldik boşluk kısmına, sık iğne yaptık. Şimdi aynı teknikle birbirine ekliyoruz hanımlar. Yani burası, bakın bu şekilde birbirine eşit şekilde bu 4 köşeyi ekledik. Şimdi devam ediyoruz. Aynı teknikle. Şimdi artık köşe dönmesini biliyorsunuz. Şimdi geliyorsunuz hanımlar. Buradan geliyorsunuz. Köşeyi dönün. Ondan sonra buradan böyle buraya kadar gelelim. Burada yapılması gereken bir işlem var. Onu göstereceğim. Şimdi bunları birleştirip buraya kadar geliyorum. Evet hanımlar, bakın geldim. Ördüm. Şimdi bakın köşenin solunu yaptım. Bir zincir çekiyorum. Şurada var ya, şuradaki iki, bakın şu birbirine bakan üçlü grubun tam ortasına sık iğne. Bakın buradan gözüküyor mu? Bak. Şöyle tam buraya geliyorum. Sık iğne yaptım. Bir zincir çektim. Boşluğa 3 tane yapıyorum. Bu şekilde bu 2 tane motifin birleşimi olan yere yapıyoruz. Bakın sık iğneyle. Şimdi devam ediyoruz ve bakın yapmadığımız yerler vardı ya. Şimdi şurayı, bu lila motiften sonra yeşile geçtik yukarı. Bakın önce sarıdan başladık, geldik U şeklinde ördük. Biraz uzaklaştırayım. Bakın U şeklinde ördük ya, bunları birleştirdik. Sonra buradan böyle direkt yukarı çıktık. Yapmadığımız yer burası, şu kısım. Şimdi burasını tamamlıyoruz. Aynı teknik ile böyle örüyoruz hanımlar. Şimdi bu elimdeki parça arka parça hanımlar. Şimdi önce siz de benim gibi arkayı öreceksiniz, yapacaksınız, başlayacaksınız. Önü en sona yapacağız. Ben önü önceden çalıştığım için aklınız karışmasın diye hani
Önce arkadan başlayarak yapalım sizde. Şimdi bakın geldik. Buraya da üçlü yapıyoruz. Bu şekilde hanımlar buraları tamamlayalım. Şimdi burası köşe. Bakın. Şimdi burayı köşeye dönelim. Fazla da video uzun olmasına gerek yok. Bayağı bir işlemlerimiz var. Geldik şu boşluğa. Köşeye. Evet. Şimdi gelelim buraya kadar bitirelim. Bakın buradaki işlemle buradaki işlem aynı. Aynı teknikle 3 tane yapıyorsunuz. Bir zincir sık iğne, bir zincir, 3 tane trabzan yapıyorsunuz. Şimdi ben burayı bitirip geliyorum. Evet hanımlar, bakın şimdi 2 tane zincir çekiyoruz. Birleştiriyorum bu köşe kısımlarını. Şimdi burası arka olduğu için ense yüksekliği yapmak zorundayız. Şimdi bakın bu ön parça. Ön parçada ense yüksekliği yok hanımlar. Şimdi burayı detaylı anlatmak zorundayım. Ön parçada ense yüksekliği yok. Yaka düşük olur. Arka her zaman ensesi yüksek olur. Şimdi bunları güzel böyle ayarladığımız zaman eşit gelmemesi için uğraşıyorum şu an. Şöyle yaptığım zaman evet. Bu arka parça için önce komple buradan böyle bir 2 sıra dümdüz gideceğiz. Şu köşe kısmını dönüyorum. Bak 3 tane trabzan yapıyorum köşeye. Şimdi boşluklara üçer üçer batarak yakınlaştıralım. Üçer üçer yaparak boşlukları dolduruyoruz hanımlar. Komple buradan böyle burayı yapacağız hanımlar. Çünkü ense yüksekliğini yapmak zorundayız. Bakın böyle şu 2 tane motifin birleştirme yerini de göstereceğim hemen. Bakın üçlü üçlü örüyorum. Üstteki komşum ayakların yani böyle vura 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 yürüyor. Onun sesi geliyordur kesin size. Bakın. Yani kusura bakmayın. Bu köşelere de 3 tane yapıyorum. Böyle bakın buraya da 3 tane boşluğa. Bakın şu sık iğnenin olduğu ortaya asla değil. Şu köşelerin olduğu yere. Şimdi böyle devam edelim. Şimdi buradan şu köşeye kadar gelelim. Evet hanımlar, bakın böyle geldim, bir sıra ördüm. Şimdi bir sıra daha komple öreceğim. Arkanın ense yüksekliğini 2 sıra fazla örmek zorundayız. Önde yapmayacağız. 2 zincir çektim. Şimdi buraya 3 başladığım için bunun tepesine 1 batıyorum. Çünkü genişlememesi lazım örneğin. Dümdüz yukarı çıkması lazım. Boşluğa geldim. 3 tane trabzan yapıyorum. Şimdi bundan sonra bu ikinci sırayı bitirdikten sonra omuz yapacağız. Çok basit. Onu da göstereceğim. Hangi yaş grubu yapıyorsanız mutlaka bu ense yüksekliğini 2 sıra mutlaka örün hanımlar. Hani biraz daha ense yüksekliği fazla olsun istiyorsun, 3-4 sırada yapabilirsiniz. Bakın böyle devam ediyorsunuz. Şimdi gelelim böyle buraya kadar gelelim. Şimdi bakın geldik. Nasıl başlamıştık? 1 ile başlamıştık. Bakın bu boşluğa 3 yaptım. Şimdi 1, 2, 3. Bak trabzanın en sondaki birit noktasına batıyorum. 1 yapıyorum. Bunu mutlaka bu şekilde yapmanız lazım. 3, 1, 3, 1 diye yukarı doğru öreceğiz. Şimdi arka omuz için toplamda 5 sıra öreceğim. Çünkü
arka omuzun kısa olması lazım ama ön omuz payı toplamda 7 sıra. Buradaki 2 sıra fazla olan pay arkada biz burada zaten ördük. Bakın önün omuzunda 7 sıra ördüm. Arkada da toplam bu ense yüksekliğiyle birlikte toplam 7 sıraya tamamlayacağız. Yani 5 sıra omuz çıkacağız hanımlar. Şimdi bakın trabzanın birit noktasına battım. Boşluk 1 ve 2 batıyorum. Bakın 3 tane yapmış oldum. 3, 1, 3. Bu şekilde yukarı doğru öreceğiz. Şimdi devam ediyoruz. Omuz kısmı için yapmanız gereken, şimdi 1, 2, 3 yaş grupları için omuz bakıyoruz hemen kaç sıra örmüşüm. Üçlü grup 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane üçlü trabzan olacak şekilde yapıyorum hanımlar. Yani bakın motifin tam ortasına denk geliyor zaten omuz kısmını bitimi. Siz de bu şekilde omuz kısmını ayarlayabilirsiniz. Motifin tam ortasını baz alarak omuzu yaparsınız. Bakın şöyle tam şuradan bakın böyle katladığınız zaman motifin tam ortasına denk geliyor. Şimdi bakın şöyle göstereyim. Tam. Gördünüz mü? Hangi yaş grubu yapıyorsanız motifin mutlaka bu ortasını baz alarak yukarı doğru omuz yüksekliği çıkın hanımlar. Şimdi geldik 1 yapıyorum. Çünkü 3 ile yaptım. Şimdi bu boşluğa toplam 3 tane trabzan yapıyorum. Şimdi bakın ikinci sıramı gidiyorum. 5 tane yapacağım. Ön 7 tane olacak. Çünkü arka ense yüksekliği gitmedik. Önde yapılmayacak bu işlem. Şimdi geldik buraya bir tane. 2 zincir çekiyorum ve şu an 3. sırayı gidiyorum. Bakın. Birit noktasına bir boşluğa 2. Bu şekilde toplam bakın 1 2 şu an 3 4 5 sıra örüp geliyorum. Şimdi hanımlar bakın. 5 tane yaptım. Kesiyorum. Şimdi arkanın diğer omuzunu yapacağız. Bu omuzu sol taraf, biz sağını yaptık. Sol tarafını yapacağız. Şimdi buradan başlamıyoruz. Çünkü burası ön yüzü. Ters yüzden başlayacağız. Çünkü buradaki omuzu çıkarken 2 zincir çektik ve omuzu yaptık. Aynı şekilde de buradan başlayacağız. Şimdi sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 boşluk. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 boşluk. Buradan hemen ipi takıyoruz. İki zincir çektim. 1, 2, 3. Çünkü 3 ile başladım. Omuza 3 ile devam ediyoruz hanımlar. Bu omuzu da aynı buradaki gibi işlemini yapıyoruz. Yakınlaştıralım biraz. Evet bakın geldik. Buraya 2 tane. 1, 2 ve boşluğa bir trabzan. 2 zincir çektim. Bakın. Diğer omuzu da yapıyorum. Şimdi ne yapacağım? Bir trabzan. Boşluğa şimdi 3 tane trabzan. Bu şekilde toplam arka omuzu 5 sıra örüyorsunuz hanımlar. Şimdi hemen gelelim ön parçaya. Bunu sonradan ben yapıp getireceğim, göstereceğim. Şimdi hanımlar ön parça
Arkayı hangi teknikle birleştirdiysek aynı bu teknikle birleştirdiysek ön parçayı da aynı o şekilde birleştiriyoruz. Yani farklı bir işlem yok. Sadece omuz yüksekliği 2 sıra örmeyeceğiz. Direkt omuzu 7 sıra öreceğiz. Şimdi bunu da aynı devam ediyorsunuz. Bakın 2 zincir çektim. Sonra 3 ile başladım ve yukarı doğru ördüm. Ön parça bu şekilde. Şimdi nereden başladım? Buradan başladığım için aynı şekilde de bunu da buradan başlayacağım. Toplam 7 sıra bu parçayı da öreceğim hanımlar. Bakın. Bu başlama yönlerine lütfen çok dikkat edin. Yani yanlış olmasın. Zaten bir düz bir ters. Hani gidip geldiğimiz için uygun olması lazım. Bakın, buradan böyle devam ediyoruz hanımlar. Toplam 7 sıra örülecek. Ondan sonra omuzları birleştireceğiz. Ben şimdi bunları güzelce öreyim. Bakın, arkadaki gibi aynı teknik, farklı bir işlem yok ön parçanın da. Sadece dediğim gibi arka ense yüksekliği 2 sıra olmayacak. Sadece omuza fazladan 2 sıra öreceğiz. Bakın, bu şekilde başlıyoruz ve toplam 7 sıra tamamlayacağız. Şimdi omuzun yüksekliğini söyleyeyim hemen. Bakın bu şekilde 7 santim. Daha büyük yaş grupları yapanlar varsa her yaşa bir sıra fazla örün. Diyelim bu yelek 2 yaşa rahatlıkla olacak. 3-4 yaş yapanlar 8 yapsın. 5-6 yaş yapanlar 9 yapsın. İşte 7-8-9 yaş yapanlar 10 sıra örsün ön omuzu. Arkayı da 2 eksik fazla omuzda 2 ense sıra yüksekliği yapacaksınız. Bunu lütfen unutmayın. Şimdi omuzları yapıp gelelim. Şimdi hanımlar bu omuzları yaptıktan sonra birleştiriyoruz. Çok basit. Ön yüzleri birbirine bakacak şekilde yapıyoruz. Çok basit bakın. Ön yüzler birbirine bakacak. Yakınlaştıralım. Omuzları birbirine kilitleyeceğiz. Buradan ilk birinci yerden girdim. Şunu da şöyle alıyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Boşluğa geldim. Sık iğne ile birleştirdim. 1, 2, 3, 4. Sık iğne ile birleştiriyorum. 1, 2, 3 ve 4. Bu şekilde birbirine omuzları ekliyoruz. Sakın ipi kesmeyin. 4 tane zincir çekeceğiz. Çünkü 3 tane yaparsak kasıyor. Kasmaması için toplam 4 zincirle birleştiriyoruz. Şimdi hemen yaka kısmına geçiyoruz. 2 zincir çektik. Şimdi bunu böyle açalım. Evet. Şimdi birbirine ekledik omuzları. Şimdi hemen trabzan yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Bakın. Buradan bir tane trabzan yapıyorum. Bakın buradaki yere batıyorum. Bakın. Birit noktası. Biraz yakınlaştıralım. Bakın. Şimdi burası 2 zincir olan yer. Burası birit noktası. Birit noktasına batıyoruz. Şimdi burada boşluğa değil de trabzanın böyle ipinden geçirdik. Trabzan. Bakın nokta olan yere yani tepe noktaları, birit noktaları. Bu şekilde komple çevresini trabzan yapıyoruz. Ondan sonra lastik yapacağız. Çok güzel. Komple bu şekilde hiç eksiltme, arttırma yapmadan eşit bir şekilde trabzanları yapalım hanımlar. Böyle devam ediyoruz.
Bakın şimdi burada birit noktası. Evet. Şimdi burada da yaka kısmında da trabzanların hep birit noktalarına, tepe noktalarına batıyorsunuz hanımlar. Bu şekilde komple çevresini gidelim. Evet, bakın. Böyle komple yakayı gidelim. Evet, burada iki tane motifin birleşme yeri var. Burada da böyle zincire batıyorum. Ek birleşme yerine bir tane yapıyorum. Tekrar zincire batıyorum. Sadece burası ön olduğu için bu şekilde birit noktasına batıyorum. Burayı da bu şekilde yapıyoruz. Bak arkası dümdüz zaten, orada bir şey yapılmayacak. Böyle gidip tekrardan gelelim. Evet, bakın geldik. Yaka kısmını bitiriyorum trabzan olarak. Şimdi şunu böyle biraz yapalım da. Şimdi bunu böyle geldim, birleştirdim. Zaten bakın yaka bayağı bir geniş, yani bir çocuk başı rahatlıkla geçebilir. İçiniz rahat olsun. Şimdi 2 zincir çektik. Lastik yapacağız. Lastik yapmayı daha önceden biliyorsunuzdur. Direkt trabzanın direk kısmı, yani göbek orta kısmı diyelim. Böyle geldik. İkili çıktım. Geriden tığı geçirdim. Göbek kısmından aldım. Direkt çıkış yaptım. Bakın orta kısmından bu şekilde lastiği oluşturuyoruz. Şimdi bu yakada güzel muntazam yuvarlak şekilde düşmesi için sadece bu sırada bir kestirme tekniği göstereceğim. Çok basit. Şimdi böyle birer birer örelim. Bakın köşe kısmına geliyorum. Evet, önden bir tane aldım. Şimdi sadece geriden aldığım şu bir tane alıyorduk ya, iki tane tığ, iki tane trabzanı bu şekilde tığa geçirdim göbek kısmından ve geriden aldım. Tekrar gösteriyorum. Bu şekilde aldım. Yani iki tane trabzanı bire düştüm. Şimdi önden bir. Bir ön bir arka yaparak sadece bu kestirmeyi burada yapacağız. Şu köşe kısımlarında sadece yapacağız, yaka kısmında. Çünkü yuvarlak olarak biraz böyle formlu düşsün diye bunu yapalım hanımlar. Daha güzel olur. Şimdi bir önden bir arkadan örerek sıramızı tamamlayalım. Sonra bir sıra daha lastik gideceğiz. Aynı bu şekilde bir önden bir arkadan öreceğiz. Bakın bu şekilde. Şimdi geliyorum diğer kestirmeye. Bakın. Örüyoruz, devam ediyoruz. Evet, şimdi bunu da alıyorum. Önden bir aldım. Şimdi kestiriyorum. 2 tane aldım. Kestirdim. Bu kadar hanımlar. Ve devam ediyorum. 1 ve 2. Bir önden bir arkadan. Şimdi buradaki iki kestirmeyi de yapıp lastik yerini bitirelim. Bakın geldik.
Şimdi arkadan şunu 2 tanesini bir alıyorum. Şimdi birleştir. 2 zincir çekiyorum. Şimdi bundan sonra öndeki trabzanı önden, arkadaki trabzanı da arkadan alıyorum. Bu şekilde ikinci sıramı gidiyorum. İster 3 sıra, 4 sıra, 5 sıra istediğiniz kadar yapabilirsiniz hanımlar. Ben herhalde bir 3. sırayı da giderim, gelirim. Yakayı bu şekilde hanımlar örüyoruz. Çok basit. Bakın arkadaki trabzanı arkadan, öndeki trabzanı da önden alıyoruz. Şimdi bu yakayı da böyle bitireceğiz hanımlar. Şimdi biraz bir uzaklaştıralım. Şunu da şöyle yapayım. Şimdi bu yakayı anladınız. Lastik yapıp bitiriyorsunuz. İsterseniz ikinci sıra yapıp bitirebilirsiniz. Şimdi buradan başlayacaksınız. Trabzan yapacağız. Böyle komple çevirsin bir trabzan yapacağız. Şimdi ben video uzun olmasın diye buradan başlayacağım. Komple öreceğim. Şuradan köşe dönüşünü ve nasıl battığımı göstereceğim. Zaten şu omuzların batma bitim, batma şekli trabzan. Bakın burada delik. Trabzanın ortası. Bakın delik. Trabzan. Delik. Bu batış yerlerini gösteriyor. Aynı yakada nasıl battıysak. Bakın zaten yakanda bunların köşeleri aynı. Nasıl burada battıysak unutmayın. Aynı şekilde de bu omuz olan kısımlara batıyoruz. Bakın şurada da yaptığım burada. Bakın bu zincire batacaksınız. Trabzan, buraya trabzan, trabzan. Tıpkı öndeki yaka gibi. Yani batma şekilleri aynı. Ben şimdi video uzun olmasın diye mecburen bir ön bilgilendirme yapıyorum. Çevresini yapıp buradan size batma şeklinde köşe dönüşünü de göstereceğim. Mecburum bunu yapmaya çünkü vaktim olmuyor. İşte yemek yapmam lazım. Böyle fırsat buldukça ön bir çalışma yapıyorum ama yaptığımı da göstereceğim size. Şimdi yakayı bitirelim. Beni bekleyin. Evet hanımlar, bakın şimdi dediğim gibi buradan 2 zincir çekip komple trabzan yaptım. Köşelerini bakın bu şekilde döndüm. Şimdi siz de aynı şekilde yapacaksınız. Döneceksiniz. Şimdi köşe dönmeyi göstereceğim. Bakın burada da trabzan tepelerine batıyorsunuz bu şekilde. Şimdi köşe dönmelerinde bakın son trabzan ya. Bunun tepesine 3 tane trabzan yapıyorum. Bakın 3 tane. Şimdi boşluğa toplam 4 tane yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi buraya da toplam 3 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Şimdi birer birer bakın devam ediyorum. Ya bu çok basit hanımlar. Böyle yapacaksınız. Bütün köşeler aynı bu şekilde olacak. Bakın 3 ve 4 yapmamızın sebebi tam güzel böyle full güzel dönsün diye, katmasın diye yapıyoruz. Şimdi böyle düz örüyoruz. Buradan gelelim. Şuraya da göstereyim size hemen. Şimdi hanımlar bakın geldik. Söylediğim yere. Şuradan batıyorum buraya. Bakın bir orta bir tepe. Bak battığımız yerler var ya, delikler. Oralara batıyoruz hanımlar. Zaten bundan sonrası kolay. Artık bir ön bir arka lastik yapacağız. Aynı yakadaki gibi.
Evet, geldik. Şimdi burayı birleştirelim. Bakın. Yakada ben toplamda 1, 2, 3, 4 sıra ördüm trabzanla birlikte. Yani 3 sıra lastik ördüm. 1 sırada trabzan. Şimdi 3 sıra lastik yapın. Aynı yakadaki genişliği de kenarlarında mutlaka olsun hanımlar. Şimdi bakın çok basit zaten. Bir önden bir arkadan. Hiç kestirme, artırma asla yok. Birer birer sırayla bir önden bir arkadan alarak lastik yerini yapıyoruz. Tıpkı yaka kısmındaki gibi 3 sıra lastik gideceğim ben. Tabi siz 2 sıra lastik gidebilirsiniz. Ben güzel olsun, tok dursun diye. Hem lastiği eğer ne kadar giderseniz yeleğiniz de büyür bu arada. Hem eninden hem boyundan birer santim büyütmüş olursunuz. Bu şekilde hanımlar gidiyoruz. Köşeyi de zaten sırayla bakın bir önden bir arkadan yapacaksınız. 100 yuvarlak düşecek. Şimdi biraz öreyim. Şu köşeyi dönüşünü göstereyim. Ondan sonra siz devamını getirirsiniz. Evet bakın geldim köşe kısmına. Sırf farklı olmasın diye hani farklı bir şey yapmadığımı göstermek için gösteriyorum. Bakın birer birer yapıyoruz. Bu kadar hanım. Yani farklı hiçbir şey yapmıyor. Zaten trabzanı yaparken arttırmayı yapmıştık. Lastiği giderken sırayla bu şekilde örüyoruz. Bu kadar kolay. Bakın. Çok güzel. Bu arttırmayı yaptığımız için çok güzel bir şekilde de köşe dönüşü oluyor ve kasmıyor. Evet. Şöyle de bir göstereyim size. Bu şekilde hanımlar. Bakın ne kadar güzel oldu. Şimdi toplamda birinci lastiğe gittim. 2 ve 3. lastiğe gidip geliyorum. Sonra yandaki bağcıkları size göstereceğim. Yani lastik yapmayı öğrendiniz yaka kısmında. İkinci sırayı nasıl gideceğinizi de biliyorsunuz. Lastik yerlerini komple yapalım. Dönelim gelelim buraya. Onu sonra önden bir arkadan önden arkadan yaparak tekrar ikinci ve 3. sırayı atıp gelelim. Evet hanımlar bakın zaten gösterdiğim gibi 3 sıra lastik gittim bitirdim. Bağcıklarını da ekledim. Tabi siz bağcıklarını istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Şöyle bir hemen göstermek istiyorum nasıl yaptığımı. İşte belirliyorsunuz nereden yapacağınızı. Ben şuradan bir örnek gösteriyorum. Normal trabzan yapacaksınız böyle. İster 3, ister 4, isterseniz 5 trabzan yaparak uzun uzun bakın böyle 3 tane yapıp uzun kemer şeklinde yapacaksınız. Toplamda ben 25 sıraya yakın trabzan ördüm. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Dilerseniz başka teknikle de bağcık yapabilirsiniz. Bu kadar basit. Arkalı önlü toplam 4 yere kemer yaptım. Şöyle bakın bu şekilde uzunca örüyorsunuz. Şunu böyle bir sökelim. Bu kadar basit yani. Evet yeleğimizi bitirdim. Bakın toplam trabzanla birlikte 1 2 3 4 sıra ördüm. Bu da aynı şekilde 1 2 3 4 sıra. Bu şekilde hanımlar yeleği bitiriyoruz. Çok güzel, çok kolay bir yelek oldu. Şimdi hemen bir ölçüsünü vereyim. Bakın burası arka, arkanın ense yüksekliği. Şimdi hemen ölçelim. Ya rahatlıkla 2-3 yaş çocuğa olur. Genişliği 30 santim, 31 santim. Boyu da 33-34 santim. Yani motifi biraz büyük düştüğü için yeleğimiz de büyük düştü.
Yani dediğim gibi 2-3 yaş grubu rahatlıkla bu modeli giyebilir. Ama biraz daha sıkı tığla örerseniz, elinizi 2 milim tığ ile örerseniz daha küçük düşürebilirsiniz. Daha büyük düşürmek istiyorsanız da tabii 3-4 yaş, 5 yaş 4-5 yaş yapmak isteyenler mutlaka bir sıra daha motifi büyüterek yeleği büyütebilir. Zaten bu Zara yelek modelleri hani çok bedensiz bir model. Bu yeleği rahatlıkla yani 2 yaş, 3 yaş, 4 yaş zorlasam belki giyebilir. Hani biraz da uzunluk kısalık fark etmiyor. Bu şekilde hanımlar yeleğimizi bitirdik. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum. Bu kadar, desteklerinizi bekliyorum. Yeni videoda görüşmek üzere.